Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Deniz Ülke Kaynak alkışlarınızla Selamlar. hoş geldiniz. Beyaz Fırın 5. kuşak temsilcisi Sayın Natali Suda alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Geçin, buyurun siz. A46 Design Studio Tuanam, Three Moms and Three Homes kurucu ortağı ve kreatif direktörü Sayın Tuana Büyükçınar yine alkışlarınızla onu da sahneye davet ediyorum. Ve Arda Hocam artık ben sahneyi moderasyon için size bırakıyorum efendim. Bayağı ilerledi. Şekerlerimizi biraz idare edin. Gerçekten sizin için longevity kapsamında çok güzel ikramlarımız olacak. Dişinizi sıkın. Ben çok konuştum ama burada o kadar kıymetli kadınlar, yöneticilerimiz var ki ben sözü onlara bırakayım. Önce Deniz Ülke Hoca'dan başlayalım. Kadının yeri, bu konuşulanları kendi bakış açısı ve perspektifi açısından neler katmak, ne mesajlar vermek ister hocamız bize? Çok teşekkür ederim. Çok güzel şeyler öğrendim toplantı sırasında. Vallahi benim konuyla pek alakam yok kadın olmanın dışında. Ben terör çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla Natali pasta yapıyor. Tuana hepimizin tanıdığı işte düğün organizasyon falan filan ama epeyce öğrendik. Biz burada kadın olma kontenjanıyla geliyoruz. Ben bunları dinlerken hep şey düşündüm. Yani bu aynı toplantıyı mesela Roma döneminde yapıyor olsaydık menopoz diye bir problemimiz hiç olmayacaktı. Çünkü insan yaşamı 25'ti ortalama. Onun için insan yaşamını uzattığınız zaman yeni problemler ortaya çıkıyor. Bunlardan bahsediyoruz. 20. yüzyılın başında bile böyle bir toplantıyı yapıyor olsaydık insanların ortalama yaşı 50. 20. yüzyılın başında. Yani zaten hep şey düşünürüm. Annelerimiz mesela selülit diye bir kavramı bilmezdi. Bizse selülit yüzünden ömrümüzü tükettik yani bu nereden geliyor diye. Şimdi bu şeyi yaparken dilimlemeyi, segmentasyonu yaparken işte 65 plus sonrasında da yani 75'ten sonrası için ayrı bir line açıldı değil mi? Bu önemli bence bundan sonra belki bir 10 yıl içerisinde 90 plus için ayrı bir line açmak zorunda kalabilirsiniz. Tabii. Hocam Yani- peki politikada kadın yöneticilerin yöneticilikteki gidişatı nokta nedir yani? Yani şimdi pek öyle Sayıca hep öyle erkek hegemonyası Tabii. devam ediyor ama uzayan yaş ve kadın otoritesinin de belirmesi ve artmasıyla ve beyninin kapasitesinin de hepimizin bildiği kadarıyla daha üstün olduğunu kabul ettik hepimiz. Ne yöne doğru gidiyor? Şimdi kadınlığın yeniden keşfi diye bir meseleyle karşı karşıyayız. Yani kimse kadın nedir, kadına bir statü verilmesi gerekir mi falan diye bir şey hiç düşünmemiş. 19. yüzyılda sanayi toplumunun ortaya çıkmasıyla birlikte sosyalist hareket ilk defa böyle eşit bir üretim yapabilen birey diye bir şey var diye düşünüyor. Kadınlar tabii ki daha ucuz ücretle çalışıyorlar o yıllarda. Sonra 20. yüzyılda ilk 2 tane küresel savaş var. Dünya savaşlarında erkekler cepheye gidince fabrikalarda çalışacak adam bulamayınca kadınlar mecburen üretim alanına giriyorlar. Yani aslında sanayi toplumu kadını üretici bir güç olarak konumlandırıyor. Girdiğimiz yerden de öyle geri çıkmıyoruz genellikle. Fakat sanayi sonrası toplum yani bu iletişim dönemiyle birlikte başlayan 1980'li yıllarla birlikte ortaya çıkan yeni toplumda kadın üretici bir güç olarak tanımlanmıyor. Bakın bizim annelerimiz artan pirinçten pirinç çorbası yapardı, sütlaç yapılırdı falan. Tasarrufçuydu. Babanın paltosu döndürülür, çocuğa kıyafet yapılırdı falan. Kadın üretici güç olmaktan çıkarılıp bir anda tüketim nesnesi haline geldi. Sürekli olarak kadının bir şeyler talep etmesi gerekiyor. Kolye istiyorum, kıyafet, Louis Vuitton istiyorum. Ve çocuğa oraya mı götürdük, buraya mı götürdük ve bu erkeğe başka bir rol verirken kadını pasifize eden ve aslına bakarsanız kadını o talepte bulunabilmek için bir cinsel obje olarak varlığını devam ettirebilmesi gereken bir şeye dönüştürdü. Yani kadın bir cinsellik nesnesine dönüştü. Evet. O yüzden de kadın aslında benim yaş dönemime geldiği andan itibaren o bakış açısıyla out'a çıktı. Yani biz kadın olarak kabul edilemez hale geliyoruz. Devlet sırrı ama ben 60 yaşını geçtim. Yakında nine de olacağım inşallah. Arda kızımı da doğurtacağım. Fakat mesele şu, yani günümüz dünyasında da tabii Endüstri 4.0 kadını biraz daha farklılaştırıyor. Ve kadınların bu böyle tamamen görsellik, bir hazın bile artık yani hazın bile görselleştirilmesi. Normal şartlarda haz, dopamin basacağız değil mi? Güzel bir yemek yediğinizde haz almanız lazım.
Şu anda hazzı yediğimiz yemekten almıyoruz. Fotoğrafını çekip Instagram'daki like'tan Aynen. gönderiyoruz. O yüzden her şeyin sürreal bir hale gelmesi, akışkan hale gelmesi, kadınlığın da filtrelenmiş, artık yani bir beden nesnesinden çıkıp başka bir formda, yani avatara dönüşmüş haliyle. O filtrelenmiş kadınların hiçbiri gerçek kadına benzemiyor. Ve dudakların ölçüsü belli, burnun ölçüsü belli, kilo belli. Yani kadını sürekli olarak biçimden biçime dönüştüren bir görüntüye, sadece bir görüntüsel varlığa hapseden yeni bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi bu nedenle aslında kadının yeniden keşfi kadar gerçek kadının kayboluşundan da söz etmemiz lazım. Yani biz burada bir yandan bedensel olarak uzun yaşayalım, şunu yapalım, bunu yapalım diyoruz ama kadının anlamlı bir varlık olarak nasıl konumlanması gerektiği, bir nine olarak da kadının değerli olabileceği, menopoza girdikten sonra da bizim kıymetli bireyler olacağımız, bunlardan bahsedebilmemiz gerekir. Oya Hanım bizler için bir idol, yani ileri yaşında ne kadar üretken bir insan ama ileri yaş olarak kabul edilmeyecek çok yakın bir süre içerisinde. Şahsen ben yani hiç yaşlanmaya niyetim yok. Aynen. Yani tabii ki üretmeye devam ediyorum ve hayatımın en üretken yıllarını Aynen, yaşıyorum. aynen. Ruhsal açıdan en düzgün Aynen. yıllarını yaşıyorum. Ama şunu söyleyeyim, 50'li yaşlarda hırpalandık. Yani bedenim değişiyor. Eskisi kadar güzel değilim. Kırışıklıklarım çıkıyor. O oluyor, bu oluyor. Elimden gidiyor, zaman akıp gidiyor. Zamanın bana kattıklarını düşünecek vaktim olmadı. Ama şimdi ya salla gitsin. Ya ondan sonrası rahat. Ya ayakta kalalım, bu beden bizi taşısın yeter. Yani onun için hani belli bir yaştan sonra bilgelik dönemi diyoruz ya. Bu önemli bir şey. Aslında kadın olduğumuzu ve kadının birçok farklı evresinin de güzel olduğu ve kadının sadece cinsel bir varlık olmadığını da keşfetme bakımından önemli bir şey. Yani bizler değerli varlıklarız doğru. ve her yaşta değerliyiz. Evet, iki Siyasette tane yokuz ama onu Ağzınıza söyleyeyim. sağlık. Ağzına Nereye sağlık. gittik? İki tane yönetici, kadın idolü yanımızda. Onların hayatlarına da dokunma ayrıcalığını ve gururunu yaşamış olmanın da zevkini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili Natalya Hanım'dan başlayalım, sonra Tuvan Hanım'dan da devam edelim. Düşünceleriniz, paylaşmak istedikleriniz. Valla şöyle söyleyeyim, ben Arda Bey'le 20 sene, tam 20 sene oldu. 20 sene önce tanıştım. Hatta beni ona götüren arkadaşım da burada. Onun hikayesi aslında belki de pek çoğumuzdan enteresan. İrem de burada çünkü. Dolayısıyla 20 sene önce çocuğum, şimdi 19 yaşında olan büyük kızımı beraber dünyaya getirdik. Sonra da ikinci kızımı ve o süreçten sonra aslında normal kontroller falan diye giderken işte malum dönem geldi çattı. Malum dönem. Evet, perimenopoz, işte isimleri de öğreniyoruz. Perimenopoz döneminde işte Arda Bey bana dedi ki işte Natali dedi çocuk bir tane daha yapacaksan yap, yapmayacaksan artık son dönem eştesin filan. Yok, iyidir bize 2 tane. Çalışıyorum, iş çok yoğun bir taraftan filan. Ve artık perimenopoz kendini daha çok gösterme. İşte ilk geldim Arda Bey'e, tam işte 1 sene oldu aşağı yukarı bu konuyla alakalı gittiğimde. Benim hikayem aslında longevity hikayem öyle başladı. İşte klasik gece uyanmaları, işte oturuyorum hakikaten benim hani konforumu çok bozdu. En büyük derdim uykuydu. Uykuyla, ateş basması, terlemeyle geldiğim Arda Bey'e noktada aslında bana bambaşka bir ufuk açtı. Longevity kavramını hepimiz biliyoruz, duyuyoruz. Kime güveneceğim, ne yapacağım, ama tabii burada çok uzun bir güven dönemi geçirmiş olduğum için aslında o bana longevity dediğinde, Arda Bey bana longevity dediğinde ben aslında sorgusuz sualsiz o kapıdan içeri girdim. Giriş o giriş. Oradan işte aslında farkında olmadığım pek çok derdimi de çok değerli olan kısmı hem bilimsel metotlarla ve çok güvenilir metotlarla bana gayet matematiksel bir şekilde açıklamış. Hem kendisi hem de burada pek çoğuyla birlikte çalışma fırsatı bulduğum ve çalışmak için de heves duyduğum aslında uzmanlarla birlikte yol almaya başladık. Bana gerçekten aslında vücudumu bu süreçte burada hani anlattınız siz kendinizi. Biz burada biraz, ben gönüllü marka elçisi olarak aslında buradayım.
Çünkü hakikaten şu çok değerli. Bir sürü şey duyuyoruz. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz deniyor. Ama ben bir yıl içerisinde anlatılanla yapılanın aynı ve hatta onun ötesinde olduğunu kendi bedenimde deneyimledim. Dolayısıyla hani bu çok bana çok değerli geldi ve şu hani kişiselleştirilmiş ve çok defa söylediniz, kişiselleştirilmiş longevity aslında, evet, ama hani bunun ötesinde her dönemin de farklı olduğu, hani o bir yılı ben böyle geçirdim. Çok ellerinin üstünde olduğumu hissettiğim ve sürekli bir öğrenme sürecinde olduğum bir dönem geçirdim ve geçiriyorum. Dolayısıyla sanırım hani böyle ve daha da önemlisi, onu söyleyeyim, onu unuttum. Sonra da sözü Tuğan'cığım sana bırakayım belki de. Sonra belki söylemek istediğiniz bir şey varsa sorarsınız, ben de anlatırım. Kadın ailenin aslında işte dişi kuş yuvayı yapar ve çevirir de aslında. Ben tuttum, yetmedi. Eşimi 1 numaralı hastası yaptım, Arda Bey'in erkek hastası. Longevity konusunda gerçekten evet, burası her time olarak geldi belki, ama onun sağlığı tabii benim sağlıklı zihnen ve bedenen sağlıklı olmamı, hatta aile olarak, karı koca olarak iyi geçinmemize de fayda sağlayacak, birbirimizi daha iyi anlayacağımız bir ortamı sundu. Yani ben dönüp baktığımda bir yılda vallahi sizin sayenizde bakış açısı değişti eşimin. Hani olmadı, yetmedi. Çocuklarımı, Arda Bey'in 2 tane işte beraber dünyaya getirdiğimiz 2 çocuğumun ikisinin de kız olması tabii bu anlamda biraz daha da bizim elimizi kuvvetlendirdi. Ama 2 çocuğumu da getirdim. Bugün onlar da Lara Health'te farklı disiplinlerden faydalanıyorlar ve bu yolculuk boyunca eminim faydalanacaklar. Çünkü onlarda da bir güven endeksi oluşmuş oldu. Dolayısıyla biz ailece Lara Health'te yerimizi aldık. Çok teşekkür ederim. Biz bana teşekkür burada bu ediyoruz. sözü, Öncelikle fırsat bize verdiğiniz güveniniz için. Biz de hastalarımızdan çok şeyler öğreniyoruz. Her şeyi bilmemiz mümkün değil. Gerçekten hem Natalya Hanım hem eşi ve tüm aile gerçekten sağlığına çok düşkün ve aderans dediğimiz doktorla arasındaki iyi ilişkinin kurulması ve sürdürülebilmesi açısından onların da bize katkıları gerçekten çok önemli oldu. Biz de güveniniz için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Tuana ile bizim tanışmamız heyecanlı zamanlarda başladı. İsterse oradan o girsin, şimdi kocaman bir aslanları oldu. Onun da deneyimleri, bakış açısı bizler için çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz katılım için. Çok teşekkür ediyorum. Bu kadar kıymetli konuğun arasında en hazırlıksız yakalanan benim açıkçası. Demin eşim diyor ki ne konuşacaksın? Herkes o kadar güzel konuşuyor ki, hazır mısın? Hayır, hazır değilim ama gerçek deneyim yaşadım dedim. O yüzden bugün burada olmak çok kıymetli. 50 yaşındayım. Bu yaz 50 yaşıma girdim. 48 yaşında menopoza girdim. Arda Bey'le bir 6 sene kadar premenopoz, menopoz arası gittik geldik. Önce hep dedim ki çıkıyor muyum, giriyor muyum, ne yaptım belli değil. Ama çok zorlu bir süreçten geçtim. Çok zorlu bir doğum atlattım. Ama bugün 13-13,5 yaşında aslan oğlum ve tamamıyla sağlıklı, gözü gören, benim için her uzvu yerinde bir oğlum varsa bu tamamıyla Arda Bey'in sayesindedir. Ben Tarabya'da oturup Bağdat Caddesi'ne her 3 günde bir sürekli Zulüm çektirdiğimiz yolculuk hastalardan. Yani ama şudur, hani iyi bir ürün için Bağdat'a kadar gidersin ya, ben de iyi bir doktor için gerçekten uzun yollar tükettim diyebilirim. İyi ki de tüketmişim. Ya inanın, çok ön yargılıyız ve Aynen. çok markacıyız. Aynen. Ama gerçek markalar bence gerçek deneyimlerden ve kendi keşfettiğiniz o hazinelerden oluşuyor. Ben o yaşadığım deneyimi yaşamasaydım, çevremdeki Ebru Akel ve Elif, kaç tane arkadaşım size geldi. Çok sağlıklı bir hamilelik geçirirken bir anda sıkıntılı bir hamileliğe dönüştü ve bayağı prematüre bir bebek doğuracakken adı gibi aslan gibi bir oğlum var dediğim gibi. Bayağı inanın belki de bugün başka bir doktorla yolum kesişseydi
Prematüre doğmuş ve belki de bugün hala sıkıntıları olan bir oğlum olacaktı. Arda Bey'in idealistliğini, ileriye dönük bakış açısını, bir kadını bütünsel nasıl ele alıp geliştirdiğini, dönüştürdüğünü bizzat yaşamış bir kadınım. Aynı zamanda bir şey de hazırladık kenarda o premenopoz döneminde. Tabii. Bekliyor Evet, bankada evet, evet. hala. Selim Bey Embriyomuz burada mı? da var. Bir embriyomuz da var. Selim Bey 50 bir ayağa yaşına kalksın. geldim Selim Bey hala. de bizim çok eski dostumuz ve özellikle bu organizasyon için A46'ya da çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Yani şunu söyleyebilirim. Deminden beri bir kadının her aşamasını, sağlığın her yaşını, her farklı şekilde ilişkiden, sevgili Mehmet Hoca'dan, Oya Hanım'a, Deniz Hoca'dan, sevgili Natalie'ye her alanda bir şeyler duyduk ama ben araştırmayı ve peşinden gitmeyi çok seviyorum. Fakat biz hazıra konmayı da seviyoruz. Ben mesela bir endokrinoloji uzmanına gidip bir jinekoloğa gidip bir reçete aldığım zaman aynı yaş arkadaşım reçeteyi bana ver, ben de uygulayacağım Aynen. diyor. Türkiye'nin Bence genel Türkiye'nin genel gerçeği şeyi bu. maalesef bu. Biz taklit etmeyi, başkası ne yapıyorsa moda olanı yapmayı, işte her türlü yeni Moda hastanelerde moda doğurmayı. hastanelerde, moda kliniklerde serumlar Moda almayı, doktorlara gitmeyi, moda ne doktorlara demekse. gitmeyi ve moda vitaminler almayı seviyoruz. Dediğim gibi hep Bağdat'a gider gibi yani zorla hep araştırdım işte doğumumu yaptıktan sonra Aslan'ı iyi yetiştirmek adına yaşadığım sıkıntılardan sonra 2 yaşında Aslan'a 2 yaşından sonra kendi istemediği sürece süt içmemesi gerektiğini, daha o yaştan aslında sağlığın bir çocukla başladığını, Aynen. neler yemesi neler yememesi gerektiğini ve bugün bir endokrinoloğa soruyorum, sakın yanlış anlamayın buradaki kimse üstüne olmasın ama ben Aslan'a erken başlamak istiyorum. Nasıl, neler yesin, neler içsin, verme vitamin, balık yağı ver. Yani birçok doktorun da yanlış anlamayın ama çok ters dediği de bir dönemde şu anda çok mutluyum ki Her Time ve Lara Health gibi bir merkez hayatımıza girdi. Ben çeşitli yollardan kendime bakmaya başlamıştım. Küçükken, gençken aşındırdığım yolları biraz üşendiğim için Arda Bey'le yollarımız çok ayrı noktalara gittiyse de bugün bambaşka bir sağlık kapısı ve sizleri tanımak ve sizlerle bir yolculuğa çıkmak için bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Çünkü you are what you eat dedikleri, ne yersen osun ve kendi learning from others experiences or learning from your experiences, başkalarının deneyimlerinden mi yürümek, kendi deneyimlerinden mi yürümek? Bence en önemlisi bu işi en iyi bilenle, en tutkulusuyla, en geleceğe dönük. Diyor ya Arda Bey, 2 hafta önce bir şeyler değişti. Şu anda kim bilir neler değişiyor. Geçen akşam bana mesaj Aynen, atıyor. aynen. NAD vitamini kullanıyorsun ama onun yanında şunu kullanmazsan gördüğümde söyleyeceğim, anlatacağım. Yeter ki beni gör Aynen. diyor. Onun da bunu kullanmazsan NAD'ın hiçbir etkisi yok. Dolayısıyla bildiğimiz bilgiler çok hızlı eskiyor. Yeter ki doğru adreslerde doğru kişilere emanet olalım. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler katılımlarınız ve değerli tecrübeleriniz için.